Dostlar selamünaleyküm. İran'la ABD-İsrail arasındaki savaşta dün ve bugün iki önemli gelişme yaşandı. Yani son dakikalar sürekli geliyor ama bugün konuşacağımız ikisi gerçekten önemli başlıklar. İlk konumuz İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatı. Başarılı olma ihtimali var mı sorusunu hızlıca cevaplayalım. İkinci olarak da esas konumuza gelelim. Yani Sicil füzesine. İran kendi askeri teknolojilerinin zirve noktası olan Sicil füzelerini dün İsrail'e karşı ilk defa kullandı. Peki başarılı oldu mu? Bu füze nasıl geliştirildi? Özellikleri neler? Bugün hızlıca bu soruların cevaplarını arayalım. Bugünün ilk önemli gelişmesi İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlatması oldu. İsrail örgütü zaten dün 450 bin yedek militan istemişti. Buradan iki şeyden biri anlaşılır. Ya İran'a kara harekatı yapılacak ya da Lübnan'a girilecek. İran'a kara harekatı ihtimali bile yok bence. Onu yapamazlar. Sonuçta kara sınırları bile yok. Nereden girecekler de nereden tutunabilecekler. Ama Lübnan'a kara harekatı zaten beklenen olaylardan biriydi ve bugün başladı. İsrail günlerde Lübnan'ı bombalıyor. Karşılıklı olarak birbirlerine saldırılar düzenliyorlar. Lübnan Hizbullah'ı İsrail ile İran arasındaki savaşta günlerce sessiz kalmıştı. Sonra saldırılara başladı. İşin bu noktaya geleceği zaten belliydi. İsrail'e Lübnan'ı işgal etmek için bir bahane lazımdı. O bahaneyi de bulmuş oldu. Bunun sonucunda da İsrail örgütü Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin güneyinde kalan bütün bölgelerin ele geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Hizbullah'ın askeri altyapısını ortadan tamamen kaldıracaklarını söylediler. 2006'da da aynı amaçla girmişlerdi. Ama rezil olup geri çıktılar. Ve yine aynı şeyi deniyorlar. Ve 2006'dan bu yana yani 20 yıldır yapılan en ciddi kara harekatı olacağı söyleniyor. İsrail büyük bir güçle girecek, bu belli. Bunun sebebi ne? Tabii ki oraları uzun süreli işgal etmek. Uzun süre girdikleri yerden çıkmayacaklarını öngörmek çok da zor değil. Tabii tutunabilirlerse. Daha önce İsrail buradaki her girişiminde başarısız oldu ve geri çekildi. Bakalım bu sefer ne olacak? Hava saldırılarıyla sivil hedefleri vurmaya benzeyecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ama yine kaçarak çıkarlar diye düşünüyorum diyelim ve bugün konuşacağımız esas konuya geçelim. İran, İsrail'e karşı dün Sicil balistik füzesini ilk defa kullandı. Bu önemli çünkü Sicil, İran'ın yerli savunma sanayinin ulaştığı en ileri noktayı temsil ediyor. Dün gece İran, İsrail'e karşı 54. saldırı dalgasını başlattı. Toplamda 54 adet füze ateşlediler. Bunların 4'ü Sicil füzesiydi. Füzeler İran'ın iç bölgelerindeki yeraltı tesislerinden ateşlendi. Tabii ki Sicil rastgele atılmadı. İsrail'in komuta ve karar merkezlerine hedef aldı. Saldırının ne kadar başarılı olduğu net olarak bilinmiyor. İran tarafı bu füzelerin İsrail Hava Operasyon Yönetim Merkezlerine ağır hasar verdiğini iddia etti. İsrail tarafı da füzelerin büyük kısmının atmosfer dışında imha edildiğini, Tel Aviv'e düşen parçaların ise hafif hasara yol açtığını açıkladı. Net olarak ne olduğunu elbette bilemeyeceğiz ama bu füzenin kullanımının psikolojik bir etkisi olduğu da kesin. Günlerdir İran'ın masa istediği ve ABD tarafıyla görüşmek istediği iddiaları vardı. İran bunu yalanlıyordu ama ABD inatla bu iddialarını sürdürdü. Şimdi elindeki en güçlü silahı kullanmaya başlayarak aslında bir yandan İran müzakere değil intikam istediğini göstermiş oldu. Peki gerçekten İsrail bu füzeleri engellemiş olabilir mi? Kısa bir cevap verelim. Eğer orta safhada yani uzayda engelleme yaptılarsa bu mümkün. Ama terminal safhaya geçtikten sonra yani atmosferden dalışa geçtikten sonra bu füzenin engellenmesi neredeyse imkansız. Çünkü inanılmaz hızlarda dalış yapıyor ve her şey bununla da sınırlı değil. Bunu anlamak için de aslında Sicil'in bütün detaylarını hızlıca konuşmakta fayda var. Bu füze iki kademeli ve katı yakıtlı bir orta menzilli balistik füze. Katı yakıtlı motorlara geçiş operasyonel esnekliği ciddi anlamda arttırıyor. Ayrıca bu füzenin fiziksel yapısı mobil platformlardan fırlatılmaya da uygun. Toplam uzunluğu 18 metre, çapı 1,25 metre, fırlatma ağırlığı 23 ton 600 kilogram. Sicil füzesinin kalbi, iki kademeli katı yakıtlı roket motoru. İlk kademe ana itkiyi üretiyor ve füzeyi atmosferin dışına çıkarıyor. İkinci kademe atmosfer dışı fazla devreye giriyor. Yani orta safhada uzayda devreye giriyor. Bu ikinci kademe savaş başlığını hedeflenen balistik yörüngeye kadar taşıyor. Taşıdığı savaş başlığı da 1 ton civarı. Bazı kaynaklara göre de 1,5 ton başlık taşıyabiliyor. Bu başlığı 2500 kilometre civarı bir menzile ulaştırabiliyor ve terminal safhaya geldiğinde yani atmosferden girip hedefine doğru dalışa geçtiğinde sesin tam 13 katı hızla hedefine dalıyor. Zaten bu hızından dolayı orta safhada yani uzayda vurulmadıysa atmosfere girdikten sonra vurulma ihtimali çok düşük. Genelde hedefine ulaşıyor. Bu füzenin ilk versiyonları aslında ataretsel güdüm sistemine dayanıyordu. Ataretsel güdüm sistemi dediğimiz şey şu: bir füze veya hava aracı başlangıç noktasından itibaren yaptığı bütün hareketleri kendi içindeki
uzaydaki sensörlerle takip edip konumunu, hızını ve yönünü hesaplıyor. Bu hesaplamaların sonucunda da kendi içerisinde tamamen otonom bir rota belirliyor. Bu güdüm teknolojisinin en önemli özelliği çalışmak için GPS uyduları ya da yer istasyonları gibi herhangi bir sinyal almaya ihtiyaç duymuyor oluşu. Zaten bu yüzden karıştırılabilir bir güdüm sistemi değil. Dışarıyla bağlantısı ne kadar azsa karıştırılma ihtimali de o kadar zayıf olur. Aynı zamanda sinyal yaymadığı için tespit edilmesi çok zor. Ama bir dezavantajı var ki hata payı biraz yüksek. Yani GPS'in sağladığı hassasiyet bu güdüm sistemiyle sağlanamıyor. Bu yüzden gelişmiş balistik füzeler genelde ataletsel güdüm sistemini uydu navigasyon sistemleriyle hibrit bir şekilde birleştirip hata payını düşürüyor. Sicil füzesinin geliştirilmiş ikinci varyantı da bu şekilde. Ataletsel güdüm sistemiyle GPS'in hibrit kullanıldığı bir güdüm mantığına sahip. Bu yüzden de İran'ın iddiası gerçekse hata payı 10 metrenin altında. Ki bu tarz füzeler için 10 metre gerçekten çok başarılı kabul edilir. Bir de bu füze atmosfere yeniden girişi esnasında manevra yapabiliyor. Bu sayede savunma füzelerinden kaçınabiliyor. Çünkü balistik füzelerde küçük manevralar çok önemli. Genellikle savunma füzeleri balistik füzeleri engellerken onların yörüngelerini yani rotalarını önceden hesaplayıp engelleme yaparlar. Yani savunma sistemleri şu dakika, şu saniyede bu füze şu noktada olacak diyerek oraya savunma füzesi ateşler. O yüzden de bahsettiğim tarzdaki küçük manevralar füzelerin engellenmesini ciddi anlamda zorlaştırabiliyor. Bir de bu füzenin en büyük avantajı katı yakıtlı motora sahip olması. Katı yakıtlı motorun en büyük avantajı operasyonel bir hız sağlaması ve gizlilik. Hazırlanma süreci çok kısa olduğu için ABD ya da İsrail tarafından uydudan tespit edilmesi ve ateşlenmeden önce vurulması çok zor. Bir de bunun yanında tekerlekli mobil fırlatma araçları üzerinden fırlatıldığı için gizli yeraltı şehirlerinden çıkıp ateşleme yaparak tespitini iyice zorlaştırıyor. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın Sicil gerçekten etkili bir füze ve uzun süren bir sürecin sonunda ortaya çıktı. Bu projenin kökleri 1990'ların sonuna kadar uzanıyor. Ama gerçek anlamda şekillenmesi 2000'li yılların ortasından sonra gerçekleşti. 2007 yılında başarısız bir test girişimi oldu. O zaman füzenin ismi Ashura'ydı. Bu başarısız test atışından sonra bir yıl içerisinde gerekli düzeltmeleri yaptılar ve Kasım 2008'de Sicil'in ilk başarılı test atışını gerçekleştirdiler. Bu ilk testte füze yaklaşık 800 kilometre kat etti. 2009 yılı ise belki de bu füze için en önemli basamağın aşıldığı yıl oldu. Çünkü Sicil 2 varyantı test edildi. 2011 yılına kadar test süreci yoğun şekilde devam etti. Ve 10 yıl boyunca sürekli bu füzenin üzerinde çalıştılar ve çok haber almadık. 2021'de bir tatbikatta bu füze yeniden ortaya çıktı. Şimdi ise Sicil 3 üzerinde çalışıyorlar ve bu füzenin ağırlığı 38 ton olacak. Menzilinin de 4000 kilometreye kadar ulaşacağı düşünülüyor. Ama İran için gizli bir proje bu. O yüzden detaylarını açıklamıyorlar. Peki İran ne kadar envantere sahip derseniz elbette bu belli değil. Sadece tahminler var. İran'ın bu füzeden %300 arasında bir envantere sahip olduğu düşünülüyor. Yani İran'ın elindeki Sicil füzeleri ciddi anlamda yıkım oluşturabilecek bir sayıda. Sadece şöyle bir sıkıntı var ki İran'ın elinde bunları rahatça fırlatabilecek kadar fırlatma rampası yok. Şu an yaşadığımız savaşın başında 400 civarı rampaları vardı. ABD ve İsrail'in hava kuvvetleri ciddi sayıda fırlatma aracını imha etti. Net bir sayı bilmiyoruz ama fırlatma aracı sayısının %200 arasında bir noktaya kadar düştüğü söyleniyor. Bir de söz konusu olan Sicil gibi ağır bir füze ise iş tamamen değişiyor. Çünkü bu kadar ağır füzelerin fırlatılması için çok özel araçlara ihtiyaç var ve bunların sayıları düşük oluyor. Sicil füzesinin kullanımında İran için en büyük zorluk bu muhtemelen. Yani kısaca özetlersek İran bu füzeyi kullanarak aslında müzakere yani masa derdinde olmadığını göstermiş oldu. İlerleyen günlerde kullanmaya devam edecektir muhtemelen ve eğer gerçekten etkili şekilde kullanmak isterse İsrail'in çok kritik hedeflerinin imha edildiğini konuşmaya başlarız diye düşünüyorum. Tabii ne olacağını hep birlikte önümüzdeki günlerde yaşayıp göreceğiz. Allah'a emanet olun.